Gel dedim birbirimize karşı dürüst olalım. Bunlar dedim orijinal mi? Bakar mısınız ya? Çocuk tişörtler güzel, tasarımlar güzel de böyle baskı var. Yumurtaydı, mısırdı, etti, sosisti vesaire. Abla diyor ki bir şey alacaksan video çekebilirsin. Yoksa diyor video çekemezsin. Tamam dedim, ben de kamerayı kapattım orada. Vietnam, Çin ve Bangladeş'le birlikte dünya üzerindeki en büyük tekstil ihracatçılarından bir tanesi. Bağımsızlık mücadelesi veren 1666 Vietnamlı devrimci burada mahkum edilmiş. Kimileri idam edilmiş. Hatta isim yazıyor. Tren geçiyor. Oo. Bayağı yakından geçiyormuş ya bu. Ben bu kadar yakından geçeceğini düşünmemiştim hiç. Eyvah eyvah. Yalnız o bir yerden su aktı, tuvalet suyu mu ne? Her yere akıyor. Bakar mısınız ya? Çocuk krize girdi. Hiçbirimiz bu kadar yakından geçeceğini düşünmemiştik bence. Mesafe var çünkü rayda. Ne bileyim ya ben. Şaşırdım. Çocuk. Evet, olay buydu arkadaşlar. Hadi alkış. Bakalım biri başlatacak mı alkışı? Bunları da böyle kaldırdılar, yere koydular. Mezgahlar toplandı. Olay buydu yani. Hanoi'deki tren geçişi bu şekilde. Burası güzel bir sokak. Bir önceki videoda gelmiştik buraya ama treni kaçırmıştık maalesef. Bir de burada bir gelenek var. Rayın üzerine bira kapağı koyuyorlar, tamam mı? O böyle dümdüz oluyor. Şöyle göstereyim, Hanoi markası. Bak arkadaşa hediye etti. Aa, burada da varmış. Bu ama birazcık şey olmuş, mahvolmuş. Bunu böyle rayın üstüne koyuyorlar. Tren geçince eziyor. Hatıra olarak saklıyorsunuz. Bakalım bulursam alırım ya. Thank you. Come on. Hediye etti abla, sağ olsun. Bunu saklayalım. Bugünden hatıra kalsın. Tren geçerken bir sürü böyle su aktı. Artık tuvalet suyu mu ne suyu hiçbir fikrim yok. Olay buydu arkadaşlar. Bir önceki videoda gelmiştim buraya. Dediğim gibi treni kaçırmıştık ama ve lakin bu sefer sabah 11.30'da geçiyor. Öğlen 3.30'da geçiyor ve akşam 7'de geçiyor sanırım ya da 7'ye 10 geçe. Şu an 11.40 saat. Ben 11'i 20 geçe buradaydım. İşte bir içecek söyledim. Böyle bir kafeye oturuyorsunuz. Bir içecek söylüyorsunuz. Daha sonrasında trenin geçişini bekliyorsunuz. Ayağa kalkmak yasakmış bu arada. Abla uyardı bayağı herkesi. Yani buranın mekan sahipleri uyarıyor ayağa kalkmayın diye. Olay buydu arkadaşlar. Hediyemizi de aldık. Hanoi'den herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. İyi oldu bunu gördük ya. Ben bu kadar yakından geçeceğini gerçekten düşünmemiştim. Yani baksanıza geniş. Ama benim hatam, tren büyük bir araç. Doğru. Yakından geçmesi çok normal. Bu videoda hep birlikte yine Hanoi'de seyahat edeceğiz. Burada gezeceğiz ama bir önceki videodan farklı bir konsepte ilerlemek istiyorum bu videoda. Biraz daha farklı yerler göstermek istiyorum ve farklı bir konuya değinmek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Böyle bir atraksiyonla başlamak istedim videoya. Kalktım hostelden buraya geldim. Şimdi içeceğimi içeceğim. Bu arada bu ablanın kafesi. Şöyle göstereyim. Bu ablaya gelirseniz bulabilirsiniz. Ya fiyatlar aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Ben mesela bir tane soğuk çay söyledim kendime. $2,5. İçecekler 2 ile 3 dolar arası. Yiyecekler de 3 ile 4 dolar arası. Yani ne çok pahalı ne çok ucuz, ortalama bir fiyat var. Aşağı yukarı her yerde aynıdır diye düşünüyorum. Tren gitti, şamata bitti. Birkaç hatıra fotoğrafı çekilmek isteyen turistler kaldı geriye. Yanımda oturan çocuklar Yunanistan'danmış bu arada, Atina'dan. Onlarla birazcık sohbet ettik. Tatile gelmişler buraya. Birkaç haftadır geziyorlarmış. Thank you. Hop aman motor geçsin de. Bunu da mı buraya koydunuz ha? Sandalye koymuşlar oraya. Ya seni de mi bağladılar raya? Ha? Gel. Gel seveyim seni gel.
Seni de mi bağladılar buraya? Hı? Nasıldı tren geçişi, sevdin mi? Baba gözleri nasıl kıstı. Böyle gıdısını seviyor ya, bayılıyorlar. Tüm hayvanlar seviyor ha. Kendinden geçti. Bu arada Vietnam'da köpek yiyorlar. Ha bak, bira kapağının normal hali böyle. Bunu buraya koyuyorlar işte. Gerisi hatıra. No, 10 is okay. No problem. Thank you. Thank you. Thank you. Şimdi buraya motorla geldim bu arada. Tren yolunun oradan 3 kilometre uzaktaydı. Dedim vakitten de tasarruf edelim, yürümeyeyim. 1,5 dolara getirdi beni arkadaşlar. Bu kardeşlerimize de kim yem attıysa sağ olsun, var olsun. Burada Grab uygulaması var, onu kullanabiliyorsunuz. Taksi uygulaması. Moto taksi, normal taksi kullanabiliyorsunuz. Yemek de sipariş falan edebiliyorsunuz. Kaldığınız yere getiriyorlar belli bir ücret karşılığında. Çok düşük bir ücret karşılığında. Buranın en meşhur pazarına geldim şimdi arkadaşlar. İstedim ki bir de Vietnam'da, Hanoi'de, başkentte bir pazar görelim. Adı neydi? Hemen bakacağım. Hemen telefondan bakacağım. Dong Hoan Pazarı. Burada pazar yerlerini gezdiğinizde genelde bu tarz böyle çantadır, kıyafettir, işte gözlüktür, çoraptır, bilmem nedir. Kıyafet üzerine, tekstil üzerine ürün görüyorsunuz. Yani Güney Amerika'da mesela yeme içme yerleri oldukça fazlaydı merkadolarda, yani pazar yerlerinde. Hem sebze meyve satıyorlardı, hem işte restoranlar vardı merkadonun içinde, yemek yiyordunuz. Bu tarz şeyler de vardı, hediyelikler, medyelikler. Ama burada yeme içme olayı o kadar yok. Şu ana kadar gözlemlediğim o. 1-2 yer var. Onun dışında genelde hep böyle tekstil ürünü, hediyelik eşya. Bu tarz şeyler var. Bunun da sebebi Vietnam, Çin ve Bangladeş'le birlikte dünya üzerindeki en büyük tekstil ihracatçılarından bir tanesi. Şöyle tezgahları göstereyim sizlere. Orada Nike var, The North Face var. Ondan sonra farklı markalar var. Jordan var. Dünya üzerindeki bilindik markaların hemen hemen hepsi bu saydığım 3 ülkede üretim yapıyor. Bunun sebebi de kaliteli işçilik var ve ucuz işçilik var. En önemlisi o. Ucuza burada mal üretiyorlar. Bakın burada işte markaları görüyorsunuz. Thank you. Şöyle göstereyim bir yandan tezgahları. Çevrenizdeki herhangi bir tekstil ürünü, çanta olur, tişört olur, bir şeyi alın, etiketine bakın. Birinden biri muhtemelen Made in Vietnam olacaktır. Yani burada üretilmiş bir ürün olacaktır. Şimdi bu tarz pazarlarda, dükkanlarda, sokaklarda genelde böyle imitasyon ürün satıyorlar. Yani biraz daha düşük kalite oluyor. Tabii turistlerin de bayağı ilgisini çekiyor. Çünkü güzel fiyat veriyorlar. Yani pazarlık yapmanız gerekiyor. Turist olduğunuz için biraz böyle yüksek fiyat çekiyorlar. 230 bin dong diyor buna. Mesela ne kadar yapıyor? Bu 9 dolar civarı yapıyor. Burada farklı renkleri var. Bu yağmur korumalı gibi. Aslında kalitesi de kötü değilmiş ha. İşte mesela bunu pazarlıkta atıyorum 150'ye falan indirebiliyorsunuz. Thank you, come on. Burada North Face'in mesela farklı çantaları var. Aslında çok da kötü kalite gibi durmuyor biraz baktığınızda. Hepsi de kötü değil bu arada. Yani orijinal kaliteye yakın ürünler de var. Onların tabii fiyatları biraz daha pahalı oluyor. Arayıp bulmanız gerekiyor. Onlarda da pazarlık yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere turistlerin bayağı ilgisini çekiyor burası. Abla diyor ki bir şey alacaksan video çekebilirsin. Yoksa diyor video çekemezsin. Tamam dedim, ben de kamerayı kapattım orada. Burada birazcık durum böyle. Yani mesela fiyat soruyorsanız alacaksınız. Almazsanız böyle bir salvoyu yiyebiliyorsunuz. Hatta başıma gelmişti benim o çiminde. Bir şeyin fiyatını sordum. Biraz da böyle turistik bir yerdeydi. Çok yüksek fiyat çekti, tamam mı? Dedim ki abi pahalı bu, teşekkür ederim dedim. Başladı bende pazarlık yapmaya. İndi böyle 5-6 kat indi, tamam mı, fiyatı. Daha sonrasında ben yok dedim, teşekkür ederim. Sadece dedim fiyatları öğrenmeye çalışıyorum. Böyle Vietnamcı sert bir şeyler söylemeye başladı. Turistik yerlerde bununla karşılaşıyorsunuz. Ne yazık ki turistik yerlerde yüzünüze çok gülmüyorlar. Bir şey alırsanız iyisiniz.
Onun dışında hani benim vaktimi çalma. Bir şey alacaksan al, yoksa defol git mantığındalar. Yani mesela şunun fiyatını sordun ya, bunu alacaksın yani, anladın mı? Almazsan kötüsün. Orada da çantaları aslında göstermek istiyordum size ama hatta fiyatlarını da sormak istiyordum ama mesela abla 230 bin yazdı ya, ben sormadım, kendi söyledi. Daha sonrasında bir şeyler söyledi arkamdan Vietnamca. Ben bu olayı hiç anlamıyorum mesela. Yani fiyat etiketi yok. Ben sana sormak zorundayım. Öğrenmek istiyorum. Soruyorum. Beni kazıklama üzerine bir politika gidiyorsun. Yüksek fiyat çekiyorsun. Ben beğenmiyorum. Başka yere de bakacağım diyorum. Memnun değilsin. Arkamdan sövüyorsun. Ya o zaman fiyat etiketi koyun kardeşim yani. Koy. Sen de rahat et. Ben de rahat edeyim. Bakayım. Neyse ederi onu koy ki. Aa bak, orada sıkıştırıyordu motoru. Koy etiket kardeşim. Bir de kazıklayacak gibi bir politika gütme yani. Fiyatı ederi neyse onu koy. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim, değil mi? Mantık. Ama böyle işlemiyor burada durumlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle işlemiyor tabii ki. Ya bir de burada sevmiyorum ya. Tişörtler güzel, tasarımlar güzel de böyle baskı var. Bu 2 yıkamada mahvolur o. Bir tane tişört almak istiyorum ama maalesef baskı olduğu için istediğim şekilde bulamıyorum. Benim ceket burada. Motorcular biliyorsunuz bu Grab uygulaması, bu ceketleri giyiyorlar. Gelen turistler de bunlardan alıyor, böyle makarasına giyiyor. Geçen bir fiyat sordum, 10 dolar dedi bu cekete. Burada böyle magnetler var. Tanesi 10.000 dong. 10 tane alırsanız bir tanesi bedava. Şunlar çok güzel ya. Bunlardan aslında bir tane istiyorum ama büyük ihtimalle çantada kırılır. Büyüğünü istiyorum aslında. Ama İzmir'e gidene kadar mahvolur onlar. Kahvaltı yapmaya geldim şimdi arkadaşlar. Bir önceki videoda da göstermiştim. Banh mi sandviç. Yumurtalı, peynirli, arasına salatalık koydurdum ve çıtır soğan koydurdum. Böyle bir sandviç. Peynir koyması gayet güzel oldu. Çok lezzetli oldu öyle olunca. 45.000 dong, yaklaşık 2 dolar. Çıtır soğan bayağı güzel bir lezzet katmış. Bu arada bunu farklı çeşitlerde yapıyorlar. İster etli, ister tavuklu, ister vejetaryen. Nasıl istiyorsanız. Bazen arasına böyle değişik bir sos sürüyorlar. Hafif şekerli bir sos. Ben onu çok sevmiyorum ama denemenizde fayda var. Buranın geleneksel yeme şekli o şekilde. O sosu sürüp yiyorlar. Sandviç beni kesmedi arkadaşlar. Şunu bayağıdır görüyordum ama bir türlü böyle yiyememiştim. Burada denk geldi. Dedim hazır karnım doymamışken bir tadına bakayım. İsmi Ba No mu öyle bir şey. İçerisine çeşit çeşit şeyler koyuyorlar. Yumurtaydı, mısırdı, etti, sosisti vesaire. Vejetaryen seçenekleri de var. Ben dana etli, peynirli ve mısırlı aldım. Bu 32.000 dong. 1 dolardan birazcık fazla. Sıcak bu arada bu. Böyle ekmeğin içerisinde çeşitli ürünler. Beklediğimden bayağı iyi çıktı. Yumuşacık ha. Şurada Made in Vietnam yazısı dikkatimi çekti. Factory Outlet Original diyor. Yani orijinal ürün satıyoruz, fabrikadan alıyoruz diyor kısaca. Burada North Face'in yürüyüş pantolonunu görüyoruz. Şu çok meşhur bir marka. İsveç markası. Bunun çantaları var. Keza burada da böyle farklı çantalar var. Formalar çok meşhur burada ya. Birçok takımın, ülkenin, futbolcunun forması var. Şapkalar, tişörtler. Yani buranın söylediğine göre bunların hepsi orijinalmiş ve fabrikadan direkt alıyorlarmış. O yüzden biraz daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Artık orijinal olup olmadığına siz karar verin, siz yorumlayın. Mesela burada montlar var. The North Face'in ceketleri, montları, polarları. Yani şöyle bir baktığımda kalite olarak kötü de değil ha, biliyor musun?
şey yani iyi. Şöyle dokununca güzel bir kalite hissediyorsunuz. Fiyat yazıyor mu? Fiyat yazmıyor dediğim gibi. Normalde mesela Patagonya çok pahalı bir markadır. Ama burada bir tık daha uyguna alabiliyorsunuz bazı şeyleri. Yani bunlar orijinal olmasa bile orijinale yakın kalitede üretiliyormuş bazı şeyler, söylemiştim videonun bir kısmında. Ne böyle dandik ne orijinal, orta kalite diyeyim. Güzelmiş yalnız ha, bak bunu çok beğendim. Bunu bayağı beğendim. Aha yazıyor fiyat. Yok yazmıyormuş ya, heyecanlandım bir an. Şu ceketi çok beğendim. Yağmur geçiriyor mu bilmiyorum ama içerisindeki bu kumaşın kalitesi bayağı iyi. Arkadaşa sordum. Dedim bak, gel dedim birbirimize karşı dürüst olalım. Bunlar dedim orijinal mi? Yok dedi, orijinal değil dedi. Ama dedi orta kalite. Aynı dediğim muhabbet. Orijinal değil ama kalite olarak kötü de değil. Bu üzerimdeki 1.200.000 dong. O da 47 dolara tekabül ediyormuş. Baktım şimdi. Yalnız bu birazcık ufak geldi bana. Ya da benim üzerimde çok fazla şey var. O yüzden yo, çok da bir şey yok. İki tane bir sivit bir gömlek var ya. Nasıl oldu? Yani normalde mesela 2 kat var. Kurtarması lazım. Sıkmaması lazım ama sıkıyor. Bunun bir büyük bedeni daha rahat ettirir sanırım beni. Aynen, bu large'tı. Large mıydı bu? Medium da olabilir. Çok emin değilim. Large'mış. X large var orada. O daha rahat ettirir çünkü neden? Dağa gideceksin, soğuk hava. Ne yapacaksın? Mecbur kat kat giyineceksin yani ısınmak için. Bu sıkarsa rahat edemezsin. Şu mesela 47 dolar diyor. Pazarlıkla 40'a kadar düşürürsünüz bence. Çocuğa sordum pazarlık yapıyor musunuz diye ama bir şey demedi. Bu 450.000 dongmuş. 18 dolar civarı bir şey yapıyor. Burada ayakkabılar da var. Şöyle göstereyim sizlere. Ha bak, yürüyüş ayakkabıları da varmış. Bu kaç numara ya? Elim kadar. Şehrin merkezinde birçok yer bu tarz böyle imitasyon ya da orijinaline yakın kalitedeki ürünler satıyor. Yani şöyle baktığınız zaman bayağı bir ilgi çekiyor ya. Güzel ürünler var. Yok değil. Turistlerin genelde yaptığı da böyle abimiz gibi buradan böyle torba torba alıyorlar. Aa bak, bu çok güzel tişört işte, bak bu baskıdan arıyorum ben ya. Şey değil, böyle fotoğraf yapıştırma değil. Bir işleme olsun, bir şey olsun. Kaliteli olsun yani. O kadar para veriyorsak kaliteli bir şey olsun ki hemen mahvolmasın. Herkes alışverişte yani, anlayacağınız. Gelen turistlerin hepsi alışverişte. Çok da güzel şeyler var böyle, hediyelikler var. Ben de hatıra bir iki bir şey alırım ya. Ho Chi Minh'in tişörtü. Hello. Hello. Bak bu güzelmiş ha. Ama bu da baskı. Tüh be. Baskı değil zannettim o. Şu Vietnam tişörtü güzelmiş. How much are t-shirts? 100. 100. 4 dolar arkadaşlar tişörtler. 4 dolar. One ticket please. 50,000. 20, 30. Bakalım bozuk çıkacak mı abla? 20, 30. This is 40. This is hop. 50. Thank you. Thank you. Come on. Arkadaşlar şimdi bir müzeye geldim.
Eskiden burası hapishane olarak kullanılıyormuş. 50.000 donga biletimi aldım hemen ofisten. Şimdi içeriye gireceğim. Hello. Thank you. Buradan isterseniz rehber alabiliyorsunuz, sesli rehber alabiliyorsunuz ama ben buranın hikayesini birazcık okudum. Sizlere gezip anlatacağım. Buradan gezimize başlayalım. Bu hapishanenin ismi Hoa Lo hapishanesi arkadaşlar. Fransız sömürgesi döneminde yapılmış burası. Yapılma maksadı da Vietnamlı devrimcileri ve direnişçileri burada hapsetmek ve mahkum etmek. Hatta bazı mahkumları idam ediyorlarmış giyotinle. Şu an hapishanenin içerisindeyiz. Hoa Lo ateş ocağı anlamına geliyormuş ya da fırın anlamına geliyormuş. O da bu çevrede çok fazla atölye olduğu için bu ismi vermişler. Dediğim gibi burada oldukça fazla mahkum yatmış. Çok kötü muamelelere maruz kalmış, işkenceye maruz kalmış. Burada yatan mahkumların en çok bilinen ismi daha sonra ileride Kuzey Vietnam'ın lideri olacak ve Vietnam Bağımsızlık Savaşı'nın önderi olacak olan Ho Chi Minh. Kendisi de burada bir süre mahkum olmuş. Hapishanenin eski bir görüntüsü. Mahkumların kullandıkları eşyalar, yemek yedikleri, su içtikleri kaplar. Vietnam Savaşı döneminde Amerikan askerleri, esirler burada tutuluyormuş. Ve buraya Hanoi Hilton demiş Amerikan askerleri. Biraz ironi var işin içerisinde. Burada da mahkumların giydikleri kıyafetler var. Mahkumların kullandıkları tuvaletler bunlarmış. Her yerde böyle açıklamalar var. Onları da okuyorum. Kendi araştırdıklarımla harmanlayıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu şekilde ayaklarını bağlıyorlarmış mahkumların. Sanırım böyle tutuluyorlarmış. Bakar mısınız? Tek ayak dışarıda, bir ayak kelepçeli. Mahkumların kaldıkları hücreler burası. Şöyle göstereyim sizlere. Hapishaneden kaçan bazı mahkumlar olmuş. Yer altından kaçmışlar, tünellerden. Burada da onu anlatıyor arkadaşlar. Bakın yer altından farklı bir kanaldan kendisine çıkış yolu bulmuş ve oradan kaçıyor. Çeşitli işkenceler ve direnişler bu duvarların arkasında yaşanmış bir dönem. Bu hapishanede mahkum olan bazı kadın devrimciler ve işkencede kullanılan aletler burada sergileniyor. Birkaç tane fotoğraf gördüm, idam fotoğrafları. Onları göstermeyeceğim sizlere ama onlar da sergileniyor burada. Mahkumların kaldıkları hücreler bunlar arkadaşlar. 2 kişi kalıyorlarmış ve ayaklarını buraya böyle kelepçeliyorlar. Bakın ucu dışarıda. Şurada. Görüyorsunuz değil mi? Buradan kontrol ediyorlar. Keza burada da bir delik var. Buradan da kontrol ediyorlar. Şöyle kapıyı kapatalım. Daha sonrasında böyle kilidi vuruyorlar. 5 numaralı bu hücrede yatan mahkum 1931 yılında yakalanmış. 1932'de de giyotinle idam edilmiş. Kullanılan giyotin hemen gözümüzün önünde duruyormuş. Hiç fark etmedim. İdamı bununla gerçekleştiriyorlar. Bayağı büyük bir hapishaneymiş, yani büyük bir müzeymiş. Ben belli bir bölümü açık zannettim, bitti zannettim de arkalara doğru yürüdükçe ikinci katına falan da çıktım. Bayağı güzel bir
müze bu arada. Yani mutlaka gelin buraya eğer yolunuz düşerse. Fransız sömürge döneminde bağımsızlık mücadelesi veren 1666 Vietnamlı devrimci burada mahkum edilmiş. Kimileri idam edilmiş. Hatta isim yazıyor. İdam edilenlerin son sözleri de yazıyor. Ne zaman idam edildiği, hangi gün. İsim hepsi yazıyor gerçekten. İnsanlar vatanları için, bağımsızlıkları için mücadele vermişler ve sonunda da zaten başarıya ulaşıyorlar. Önce Fransızları buradan def ediyorlar. Sonrasında Güney Vietnam yönetimi, Amerikancı bir yönetim, onlara karşı mücadele veriyorlar. Ve tabii ki Amerika'ya karşı bir mücadele veriyorlar. Onda da başarılı oluyorlar. Daha sonrasında 1975 yılında Vietnam birleşiyor. Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam artık birleşiyor ve bağımsızlığına kavuşuyor. O günden bu yana ise Vietnam Komünist Partisi ülkenin idaresini sağlıyor arkadaşlar. Ülkeyi yönetiyor. Böyle kendimi karşıya attım. Hızlıca geçelim. Ho Chi Minh, Kuzey Vietnam'ın lideri, öncüsü, önderi. Bu hareketin en önemli figürlerinden bir tanesi. O Vietnam'ın birleştiğini göremiyor, bağımsızlık kazanıldığını göremiyor ama onun fikirleri bugüne kadar hep öncülük etmiş Vietnam'a. Bugün de bağımsız bir devlet olarak sosyalist Vietnam Cumhuriyeti kendi ayaklarının üzerinde duruyor ve hızla gelişmekte olan bir ülke. Yani bir süredir Vietnam'da geziyorum. Bir şekilde bir sistem oturtmuşlar burada arkadaşlar ve bir şekilde kendi ayakları üzerinde durup hızlı bir şekilde gelişmeye çaba gösteriyorlar. Vietnamlıları da çok sevdim açıkçası. Yani turistik bölgelerde gezerken illaki böyle tuhaf tiplerle karşılaşırsınız. Çok normal ama genel itibariyle Vietnamlıları çok sevdim. Keşke birazcık böyle dil uyuşsa, ortak dili konuşabilsek de onları daha yakından tanıyabilsem. Yani eminim bir daha Vietnam'a geleceğim bir aksilik olmazsa. Gezmediğimiz, görmediğimiz yerlerini de gezip göreceğiz. Vietnam'ın en sevdiğim yanlarından biri kafe kültürü oldu. Yani o kadar güzel, otantik, sade, salaş kafeler var ki. Ya gidiyorsun abi, alıyorsun kahveni, takılıyorsun istediğin gibi. Kimse sana hayırdır birader demiyor. Güzel de kahve yapıyorlar. Çeşit çeşit kahveleri var. Ve hiç beklemediğin, tahmin etmediğin yerlerde o kadar otantik güzel kafeler var ki yani keşfediyorsun abi. Geçiyorsun orada vakit geçiriyorsun biraz. Sonra diğerine gidiyorsun. Pahalı da değil. Böyle 2 dolara, 1,5 dolara, en fazla 3 dolara kahve falan içebiliyorsun. Soğuk sıcak fark etmiyor. Cidden çok sevdim ya kültürünü, kafe kültürünü Vietnam'ın. Restoran olarak da yerel restoranlar oldukça fazla, çok güzel restoranlar var. İşte ağız tadı bana uymadı ya. Uysa var ya, tam bir sırt çantalı gezgin ülkesi Vietnam. Hala öyle ama lezzet olarak biraz uysa, yani çıkma buradan, 6 ay çıkma, anladın mı? Yani en fazla tabii 3 ay vize veriyorlar da. Çıkmazsın yani 3 ay boyunca buradan. Konaklaması ucuz, yeme içmesi o kadar pahalı değil. Kahve, çay hiç o kadar pahalı değil. Böyle ıvır zıvır bir şeyler ya yine o kadar pahalı değil. Müzeye gidiyoruz 1,5-2 dolar. Bak mesela arkamda bir tane var, restoran var. Michelin yıldızı almış. Ne zaman gitsem önünde sıra var. Michelin yıldızı restoranlar da var yani burada. Kesinlikle görülmesi gereken bir ülke. Hatta ben kısa bile kalıyorum ama dediğim gibi ben bir daha geleceğim. Hemen bitirmek istemiyorum ülkeyi. Bir önceki videoda da söylüyorum. Burada herkes gelip şu binayla fotoğraf çekiliyor. Neden olduğunu bilmiyordum. Dün akşam öğrendim. Bakın kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Herkes bununla fotoğraf çekiliyor. Köpek balığının çenesine benziyormuş bu. Öyle adlandırmışlar ve her katında bir sürü kafe var. Konsept bu şekilde arkadaşlar. Kafe apartmanı gibi bir şey. Yakın zamanda yıkılacakmış bu. Yıkma kararı almışlar. O yüzden sanırım bu kadar popüler burası. Yani önceden de popüler olabilir, bilmiyorum. Ama bir okudum, haber okudum. Yıkmayı düşünüyorlarmış ve karar almış sanırım Hanoi Belediyesi. O yüzden gelip insanlar burada fotoğraf çekiliyor olabilir. Ayağıma bir şey yapıştı zannettim ya, sakız diye bir tedirgin oldum. Atıyorlar çünkü, her türlü şey atıyorlar yere. Sakız makız çok kötü oluyor. Baksanıza şu kalabalığa ya. Kuru binayla diyorum ben de, niye fotoğraf çekiliyor bunlar? Varmış bir numarası. Bakın bu ablamız bu motorlara göz kulak oluyor. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Burada her nereye giderseniz gidin, motorunuza gittiniz diyelim, bir kafe, restoran olur, başka bir yer olur.
Motorunuzu bu tarz görevlilere teslim ediyorsunuz güvenlik açısından. Size bir kağıt veriyorlar. O kağıdı siz geri verip motoru alabiliyorsunuz. Ama ve lakin ki genelde ücret $1 falan oluyor. O kağıdı diyelim kaybettiniz. Bu sefer motorun evraklarını sizden istiyorlarmış. Farzı misal ben burada turistim, motor almadım, kiraladım. Bana diyor ki git kiraladığın yere evrakları oradan getir. Ben de diyor sana motoru vereyim. Bu şekilde bir sistem varmış. Bunu ilk geldiğimde öğrenmiştim. Her yerde motor var. Her yerde. Ama ulaşımı en kolay bununla çözüyorlar. Çünkü ucuz. Ne diyeceğimi nasıl toparlayacağımı bilemedim. Motor ucuz, araba biraz pahalıymış burada. O yüzden motora binen daha fazla. Bir de böyle aradan yılan gibi kıvrıla kıvrıla gidiyorlar. Hanoi sokakları ışıklandı. Hava kararmaya başlayınca yakıyorlar abi ışıkları. Çok güzel bir görüntü oluyor. Beklediğimden daha hoş bir şehir çıktı Hanoi. Yani keyifle gezebiliyorum açıkçası ben. Çok fazla sevmem büyük şehirleri. Vakit geçirmeyi de pek sevmem. Kısa kalırım olabildiğince ama bura hoşuma gitti. Böyle abimize yol verelim. Emekçi abimize. Kas gücüyle ekmeğinin peşinde. Baksanıza sokaklara ya. Ne güzel ışıl ışıl. Girelim hadi oraya. Hop geçtim. Burada atlayacaksın abi sokağa. Yapacak bir şey yok. Biraz dikkatli olmak kaydıyla bir şekilde yolunu kendin almak zorundasın. Aksiyon oluyor ama yapacak bir şey yok. Oo, meyvelere bak. Çok lezzetli meyveler var. Yani tropikal meyve açısından Asya sizi çok tatmin eder. Güney Amerika'da tatmin eder. Memleketimizde yiyemediğimiz tropikal meyveleri çünkü çok pahalı normal olarak. Burada gönül rahatlığıyla lezzetli bir şekilde, ucuz bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Vitamin. Ivır zıvır yemektense bu genç kardeşlerime gelsin. Cipstir, ıvırdır, zıvırdır, bisküvidir yemeyin. Ayarında böyle meyve tüketin, doğal şeyler tüketin. Yani pis şeylere çok yönelmeyin ya gerçekten. Tamam biliyorum çok lezzetli, çok güzel. Mesela o tarz asitli içecekler. Pis ama anladın mı? Mahvediyor insanın bütün sistemini mahvediyor yani. İçmeyin. Olabildiğince doğal beslenmeye, yaşamaya çalışın ki sağlıklı kalasınız, vücudunuz genç kalsın. Vücudun gençliği çok önemli. Yaş geçtikçe enerji gidiyor, hastalıklar ufak ufak böyle kendini aksettirmeye başlıyor. Olabildiğince vücudumuza iyi bakmamız lazım. Özellikle biz yeni nesil gençlerin. Çünkü yediğimiz içtiğimiz şeyler çok kötü maalesef. Yani bunu söylemek hiç istemiyorum ama ne yediğimiz belli değil. Resmen çöp yediriyorlar bize. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Yani Hanoi'de daha gezip görmek istediğim birkaç yer daha var ama yetişmedi. 2 güne sığdıramadım. Ya bir video daha gelir mi çok emin değilim. Gelmez ya. Ben başka yere geçmek istiyorum. Yani şehirde de arka arkaya 3 video yapmak istemiyorum. Biraz köy kasabaya inmek istiyorum. Yani kırsala inmek istiyorum. O yüzden Hanoi'den ayrılacağım. Bir sonraki video farklı bir yerden gelecek. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum atarsanız, bir nokta bile koysanız olur, bir emoji atsanız bile olur. Algoritmaya sokmuş oluyorsunuz videomu ve nereye gideceğimi şaşırdım. Her yerden bir şey geliyor. Yeni kişilere önerilmiş oluyor o zaman kanal. Işık hızıyla geliyor kardeşim. Ara sokakta da hız yapılmaz ki ya. Ve yeni kitlelere ulaşmış oluruz. Böylelikle bu seneki hedefim olan 300.000 aboneye sizlerin desteğiyle ulaşmış olurum. Videoların yok bir ne videosu bir dakika bir şey diyecektim. Kanala abone olanlar için de bir şey hatırlatmak istiyorum. Bildirimleri açarsanız ben video paylaştığımda haber gelir size. Ben bakıyorum kanala abone olmuşsunuz ama bildirimleri açmamışsınız. Onun oranı çok düşük gözüküyor. Ben video paylaşıyorum bazen. Haber gitmiyor ve bana mesaj atıyorsunuz. Hani Burak video paylaştım mı haberimiz olmuyor falan diye. Bildirimleri açarsanız haber de gelecektir arkadaşlar. Bunları söylemek istedim. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın. Ciao ciao.